Türkiye, son yıllarda milyonlarca göçmenin akın ettiği, sınırların açıldığı bir ülke haline geldi. Zor durumda olanlara kapılarımızı açtık, kucak açtık. Ancak bugün bu göç akınının bize bıraktığı toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Artık evlatlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz kendilerini güvende hissetmiyor. Göçmen nüfusun hızla artması sokaklarda, parklarda ve mahallelerde kendini hissettiriyor. Peki bu durumun toplumsal bedeli ne olacak? Bu göçmenlerin büyük bir kısmı Türk toplumundan kültürel olarak oldukça farklı. Türkiye modern bir toplum olarak kadın erkek eşitliğine, bireysel özgürlüğe, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal barışa değer veren bir ülke olarak kuruldu. Ancak bu göçmenlerin kendi ülkelerinde alışık oldukları toplumsal yapı bizim değerlerimizle örtüşmüyor. Farklı bir sosyal yapı, farklı bir yaşam tarzı. Hatta bazen toplumsal rollere bakış açısı bile Türkiye'deki toplumsal yapıyla çelişiyor. Türk toplumu kültürel olarak köklü bir tarihe ve zengin bir geleneğe sahip. Ancak göçmenlerin sahip olduğu bu farklı yaşam tarzı toplumumuzla uyuşmakta zorlanıyor. Bu durum günlük hayatta uyum sorunları yaratıyor. Sokaklarımızda, mahallelerimizde, kamusal alanlarda kendini gösteren bu kültürel farklar toplumumuzda bazı sorunlara sebep oluyor. Bizler kendi kültürümüzü, değerlerimizi koruyarak varlığımızı sürdürmek istiyoruz. Ancak farklı bir kültürün dayatılması bu süreci zorlaştırıyor. Göçmen nüfusun hızla artması yalnızca bir uyum sorunu değil, aynı zamanda geleceğe dair büyük bir tehdit. Türk gençleri bugün iş bulmakta, ev sahibi olmakta zorlanıyor. Ancak bu göçmenler kendi toplumsal yapılarıyla hızla çoğalarak nüfus anlamında hakim bir hale geliyorlar. Türk milleti için demografik yapı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Kendi topraklarımızda, kendi kültürümüzde var olma hakkımız bu hızla artan nüfusla birlikte riske giriyor. Bugün bu göçmenler yalnızca sığınmacı olarak görülüyor olabilir. Ancak yarın sayıca daha büyük bir kitle haline gelebilirler. Eğer bu hızla artmaya devam ederlerse, Türk milletinin kendi ülkesinde azınlık haline gelmesi bile ihtimal dahilinde. Türk gençleri kendi ülkelerinde zor ekonomik koşullarla mücadele ederken, hızla çoğalan bu eğitimsiz nüfus, ülkemizin kaynaklarını adeta sömürerek topluma zarar veriyor. Bugün birçok kesim, Müslüman kardeşliği adı altında bu kontrolsüz göçmen akınına göz yumuyor ve Türk milletine dayatılan bu tehlikeyi görmezden geliyor. Ancak toplumun büyük bir kesimi bu durumun getirdiği tehlikeyi açıkça görmeye başladı. Türk milleti her zaman zor durumda kalanlara yardım elini uzatan bir millettir. Ancak bu insanlar yalnızca misafir olarak kalmadılar. Müslüman kardeşliği bahanesiyle göz yumulan bu durum toplumda büyük güvenlik sorunlarına yol açmaya başladı. Kendilerine yardım eli uzatılan bu insanlar Türk toplumunun güvenini suistimal ediyor. Sokaklarda yaşanan şiddet olayları, artan suç oranları ve güvenlik sorunları Türk milletinin kardeşlik duygularını zedeler hale geldi. Bugün Türk milleti evlatlarının ve kadınlarının güvenliği için bu göçmen sorununa karşı tedbir alınmasını talep ediyor. Müslüman kardeşliği adı altında korunan bu kontrolsüz akın, yarının Türkiye'sinde toplum için çok daha büyük bir tehlike oluşturabilir. Sokaklarda, parklarda, kamusal alanlarda kadınlarımız, genç kızlarımız her geçen gün artan bir tehditle yüz yüze. Göçmenlerin çoğunun toplumsal eğitimi yetersiz. Türkiye'nin kadın hakları, bireysel özgürlükler gibi değerlerine yabancı. Bu durum sokaklarımızda taciz ve güvenlik sorunlarına yol açıyor. Kadınlarımız, genç kızlarımız kamusal alanlarda kendilerini güvende hissetmiyor. Olaylar arttıkça toplumun korkusu ve öfkesi de büyüyor. Bu insanların kültürel yapısı kadına ve toplumsal değerlere saygıyı gerektiği gibi benimsemiyor. Bu durum Türk toplumunun sahip olduğu sosyal barışı, güvenliği doğrudan etkiliyor. Kendi topraklarımızda kadınlarımıza, gençlerimize göz diken ve güvenliklerini tehdit eden bir toplumsal sorunla karşı karşıyayız. Bu durumun kabul edilmesi Türk milletinin onuruna aykırıdır. Bu sorun yalnızca ülkemize giren göçmenlerden ibaret değil. Bu, bilerek ya da ihmalle yapılmış büyük bir hatanın sonucudur. Göçmen politikaları, Türk milletinin güvenliğini içe sayarak halkın sesini dinlemeden yürütülen eksikliklerle dolu. Bugün sınırlarımızın kontrolsüzce açılması, vatandaşların güvenlik endişeleri, halkın devletine olan güvenini zedeliyor. Türk milleti, sınırlarını güvenliğini koruyamayan bir yönetimle karşı karşıya. Eğer bu hızla vatandaşlık verilmeye devam edilirse, gelecekte bu nüfus siyasi olarak güç kazanabilir. Ülkemizin geleceğine dair karar alacak hale gelebilir. Türk milleti kendi iradesini kaybetme tehlikesiyle yüzleşebilir. Bugün küçük bir mesele gibi görünen bu akım, yarın Türkiye'nin toplumsal yapısını, siyasi geleceğini kökten etkileyebilir.
Türk milleti tarih boyunca her zaman zor durumda olanlara yardım eli uzatmış. Misafirperverliğini en üst seviyede göstermiş bir millettir. Ancak bugün yaşadığımız tablo yalnızca yardımseverlikle çözülecek bir sorun değil. Türk milleti kendi güvenliğini, kadınlarının, çocuklarının geleceğini korumak zorunda. Göçmenlerin oluşturduğu bu kontrolsüz durum toplumsal barışımızı ve güvenliğimizi tehdit ediyor. Bu ülkenin geleceği için bu meseleye karşı birlik olmaktan başka bir yol yok. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde pek çok kez olduğu gibi büyük bir sınavdan geçiyor. Misafirperverliğimizle, cömertliğimizle kapılarımızı açtığımız insanlara yer verdik. Zorda kalanlara kucak açtık. Ancak bu misafirperverliğimiz göz göre göre Türk milletinin onurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden bir duruma dönüştü. Bugün millet olarak bu sorunları görmezden gelme lüksümüz yok. Kendi ülkemizde kendi evlatlarımızın geleceğini korumak adına sesimizi yükseltmek, tedbir almak, Türk milletinin birlik ve beraberliği için en önemli görevimiz. Toplumumuzun güvenliğini, refahını ve geleceğini korumak sadece bugünün değil, yarının nesillerinin de hakkıdır. Kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuklarımız her gün güvenle yaşayabilecekleri, kendi değerleriyle büyüyebilecekleri bir ülke hayali kuruyor. Bu hayal Türk milletinin ortak hayalidir. Ancak bu hayali gerçekleştirebilmek için millet olarak birlik içinde hareket etmeli, geleceğimizi koruyabilmek adına el birliğiyle mücadele etmeliyiz. Bu ülke yüzyıllar boyunca kendi kültürünü, geleneklerini ve onurunu koruyarak var oldu. Bu mirası korumak yalnızca bizler için değil, gelecek nesiller için de vazgeçilmez bir sorumluluktur. Unutmayalım ki Türkiye köklü bir tarihe, zengin bir kültüre ve güçlü bir millet bilincine sahip bir ülkedir. Bu topraklarda var olabilmek, kendine has değerlerini, geleneklerini koruyabilmek ve bu değerleri yarına taşıyabilmek Türk milletinin en büyük güvencesidir. Toplumumuzun huzurunu, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden unsurlara karşı birlik içinde durarak bu topraklarda hep beraber aynı değerleri savunarak güçlü kalabiliriz. Bir millet olarak geleceğimizi, değerlerimizi ve güvenliğimizi koruma kararlılığında olmalıyız. Bugün çocuklarımız yarının Türkiye'sinde kendi değerlerini ve özgürlüklerini koruma bilinciyle yaşamalı. Bu ülkenin gençleri, kadınları ve aileleri için güvenli bir gelecek sağlamak adına bu durumu ciddiyetle ele almalı, sorunları görmezden gelmek yerine çözüm odaklı adımlar atmalıyız. Yarınlarımıza dair umutlarımızı diri tutabilmek için geçmişten miras aldığımız değerlerimize sahip çıkarak gelecek nesillerimize bu değerleri aktarabilmeliyiz. Bu topraklar yalnızca bir ülke değil. Bu topraklar atalarımızın bize miras bıraktığı, bizi biz yapan değerlerin var olduğu, yüzyıllar boyunca koruduğumuz bir vatan. Bu toprakları korumak yalnızca fiziki sınırlarımızı değil, aynı zamanda kültürümüzü, toplumumuzun huzurunu ve değerlerimizi korumak anlamına gelir. Bu vatan bizim gelecek nesillerimize bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu mirası korumak her birimizin omuzlarında taşıdığı büyük bir sorumluluktur. Türk milleti köklü geçmişiyle asırlardır varlığını koruyan bir millettir. Ancak bu varlığı sürdürebilmek yalnızca geçmişte gösterdiğimiz mücadelelere değil, bugün ve yarın da birlik içinde olmamıza bağlıdır. Bugün Türk milletinin ihtiyaç duyduğu şey tek bir ses, tek bir irade, tek bir yürektir. Gelecek nesillerin bu topraklarda kendi kültürleri, kendi değerleriyle özgürce yaşayabilmesi için bugün yapmamız gerekenler var. Bu topraklarda barış, huzur ve güven içinde yaşamayı arzulayan her birey bu mücadelede birlik olmalıdır. Bir millet olarak geleceğimizi korumak zor bir mücadele olabilir. Ama bu mücadeleyi kazanmak bizim elimizde. Güçlü bir toplum olarak kalabilmek için birlik içinde hareket etmeli, yaşadığımız sorunları görmezden gelmemeli ve çözüm için sesimizi yükseltmeliyiz. Bu ülke geçmişte birçok zorluğun üstesinden gelmiş bir ülke. Bugün karşı karşıya kaldığımız bu sorunları da aşacak gücümüz var. Türk milleti olarak her türlü tehditte karşı var gücümüzle mücadele edebiliriz. Gelecek bizlerin bugünkü mücadelesine bağlı. Çocuklarımıza, gençlerimize güvenli, güçlü ve huzurlu bir vatan bırakmak kendi geleceğimiz için değil, onların özgürce, huzurla yaşayacakları bir ülke için verdiğimiz bir mücadeledir. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek her daim geleceğine sahip çıkacak iradeye ve güce sahip olacağız. Bugün bu topraklarda dimdik durabilmek, geleceğimiz için atmamız gereken en önemli adımdır. Bu ülkenin çocukları yarınlarına güvenle bakabilmelidir. Bu ülkenin gençleri kendi kültürlerini, kendi değerlerini yaşatacak güce sahip olmalıdır. Türk milleti olarak birlik içinde geleceğimizi koruyarak, onurumuzu savunarak bu topraklarda varlığımızı sonsuza dek sürdürebiliriz. Bugün
Türk milletinin geleceği için birlik olma zamanı. Kendi irademizi, kendi değerlerimizi, kendi kültürümüzü koruyarak bu topraklarda özgürce yaşama hakkımızı savunma zamanı. Bu mücadele yalnızca bir günün değil, yarının Türkiye'si, gençlerimizin geleceği için verilecek bir mücadeledir. Türk milleti olarak geleceğe yürürken kendi toprağımızda, kendi kültürümüzde, kendi değerlerimizde dimdik durarak bu ülkenin geleceğini, onurumuzu ve güvenliğimizi koruyacağız. Bu topraklarda kendi irademizde, kendi değerlerimizde var olmaya devam edeceğiz. Esen kalın.